Ailem, ben Balat doğumluyum biliyorsunuz. 1940'ta doğdum. Babam Makedonya'da Osmanlı gidince oradaki yerler Yunanlılarda kaldı. Bir kısım da Bulgarlarda kaldı. Annem Bulgar pasaportuyla geldi, babam Yunan pasaportuyla geldi. Fakat dedem buradaydı, Osmanlı ordusunda askerlik de yaptı. Balat'ta muhallebici dükkanımız vardı. Babam da oraya geldi, onun yanında çalışmaya. 1921'de geldi, 10 yaşında çocukken geldi. Zamanla tabii dedem aşağı yukarı bir 30 sene evvel, yani 1800'lerde olan bir dükkanımız vardı. Ondan sonra babam devraldı. Babam 5 kardeşti. 4'ü erkek, bir tanesi kız. Ondan sonra onlar dağıldılar oradan. Kimisi Bulgaristan'a gitti. Kimisi vefat etti. Ondan sonra kimisi de İkinci Dünya Harbi'nde Yunanistan'a gittiler. Ben 1940'ta doğdum. Babam 1938'de evlendi annemle. 40'ta ben doğdum. 41'de bir kız kardeşim doğdu. 49'da da bir erkek kardeşim. 3 kardeşiz. 1947'de okula başladım. Bizim yabancı uyruklu olduğumuz için Türk okullarına giremiyorduk. Rum okullarına başladık. Rumca da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Ondan sonra Fener'deki okula gittik, bu kırmızı okula. Ben gittim. Kız kardeşim tabii bayan kızların okuluna gitti. Kardeşim de başka ve 1953'te Balat'tan dükkanı başkalarına devrederek, çünkü ben muhallebicilik yapmaya niyetim yoktu. Çocukluktan beri hep sanata merak sarmıştım. 1954'te okulu ben de terk ettim ve çıraklığa başladım. Bir tornacının yanına gittim. Oradan bitti. Dekorasyon yapan birisinin yanına çalıştım. Derken 1960'ta kendim dükkan açmaya karar verdim. Babam biraz yardım etti. Onun parasıyla bir ortak alarak Tahtakale Caddesi'nde bir dükkan açtık. Patronum Müsevi'ydi. Ona rakip oldum. 1964'e kadar orada devam ettim. Gaz ocak üzerine çalışıyordum. Plastikçiliği de biraz biliyordum. 1965'te plastikçiliğe döndüm. Yani orayı kapattık. Bazı mecburiyetlerden dolayı, vatandaşlıktan dolayı ve 1965'te plastikçiliğe döndüm. Tam 5 ay olmuştu ki bir trafik kazasından 2 ayağımı kaybettim. Mecbur kaldım ortağımla beraber çalışmaya. 65'ten sonra hep plastikçiliğe devam ettim. Çok şükür Balat'tan da Şişli'ye taşındık. Balat'ta artık Balat'ı ben tanıyorum yani netice olarak. Eski evleri, kim nerede oturuyor, Balat, Fener'i. Bizde çünkü muhallebici dükkanı olduğu için cumartesileri müseviler geliyordu. Müşterimiz olarak Karakaş diye idi bizim muhallebici dükkanı. Babamın, dedemin firmasından devam ediyorduk. Ondan sonra müsevilerden sonra pazar günü Rumlar geliyordu. Türkler ise çarşambada, onlar Ramazan'da iftardan sonra dondurma yemeye gelirlerdi. Bizde çok meşhurdu. Kazandibi, dondurma, muhallebi, bu tip şeyler yaptı. Baklava hepsini babam kendisi yapıyordu orada. İyi bir dükkanımız vardı. Birçok arkadaşlarım oldu. Yani ufak çocukluktan beri. Kilisenin bahçesinde oynardık. Caminin avlusunda ayakkabıları alırdık, saklardık bazen. Millet arardı. Birçok dostlarımız oldu çocukluktan beri.
Ta ki 1900 artık 60'ta ben iş sahibi oldum. 1961'de bir tane araba aldım. Kimsede araba olmadığı için otomobil aldım. Ve otomobilin sayesinde de gene Ayvansaray'a gelmeye başladım çok. Ayvansaray'da orada birçok yerde futbol da oynadım, boks da yaptım. Ama 65'te kaza gelince, iki ayağım kırılınca artık sporu bırakmak mecburiyetinde kaldım. 65'ten sonra plastikçilikte bir yer aldım yani böyle. 65'ten sonra plastikçilik ama Balat ve Ayvansaray'ı hiçbir zaman bırakmadım. Devamlı Agora meyhanesi, Karakaş'ın dükkanı, bunları hepsini biliyorum. Şu anda gezsek hangisi Rum bakkal, hangisi Türk bakkal, hangisi turşucu, hangisi ciğerci. Bir kasap vardı, 3 tane Rum kasap vardı orada Balat'ta. Ciğerci bir tane Türk arkadaşımdı. Onlarla bayağı uzun seneler arkadaşlık yaptık. Fener'de de Rumlar, fakat gitgide tabii insanlar azaldı. Gidip geliyorum, görüyorum. Başka Anadolu'nun birçok yerlerinden gelip oraya yerleştiler. Onlar da gidince gene Balat aynı. Şimdi son senelerde tabii çok kişi gelmeye başladı, ziyaret etmeye başladı. Fatih Belediyesi de çok yardımcı oluyor. Gördüğüm kadar, duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bütün evleri boyatmışlar, etmişler. Çok bir canlılık getirdiler oraya. Gidiyorum bazen. Şimdi bizim vakıf olarak ben 2003 senesinde Bulgar Vakfı'na başkan oldum. Ondan evvel Gebze Plastikçiler Organize Sanayi'nin başkan yardımcılığını yaptım 15 sene. Aynı zamanda da İstanbul Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yaptım 7 sene. Sağ olsunlar, mecliste en fakiri galiba bendim. Beni de seçiyorlardı. İyi arkadaşlarım, dostlarım, Sabancılar, Koçların yanında, ben de onların yanında ayda bir toplantımız oluyordu. Gayet iyi ilişkileri içinde geçirdik. Şimdi Fatih Belediyesi'ne gelince ne istediysek bugüne kadar her şeyimizi yapıyor. Bilhassa biliyorsunuz Demir Kilise var. Demir Kilise'nin bazı ihtiyaçları olduğu zaman belediyeye müracaat ettiğimizde her zaman hazır ve nazır yani bir problemimiz olduğu zaman. İnşallah yakın zamanda kendileriyle de yan yana gelip çok memnun olacağım tabii tanışmamıza. Sanayiye girdiğimde bir sene yakın 2008'de mi, 2009'da mı falan, yok 2007'de Almanya'da kaldım bir müddet. Berlin'de kaldım. 2 tane burada dünya patentim oldu. Ve Höchst ilaç fabrikasından 2 tane araba aldım. O zamanlar ustalık diye, halbuki çok daha iyi şeylerle, şartlarla verebilirdim. Fakat ustalık diye genç olduğum için de pofladılar. 2 tane araba aldım. 2 tane patent, 2 tane araba. Patent olduğunu da bile bilmiyordum. Beni Almanya'ya getirdiler. Düsseldorf'ta. Ben de zannediyorum ki bana ders verecekler. Halbuki ben onlara öğretiyordum. Böylece burada da, Türkiye'de de çok tanıdıklarım var. Çünkü kalıpçılıkta iyi bir yerdeydim. Herkesle insan yaşadıkça öğreniyor. O öğrendiklerini de bir yerde birine öğretmek lazım. Ben de birçok işçilerim oldu. Onlara ustalar oldu. Onlara öğrettim bildiklerimi.
zor şeyleri yaptık. Tabii bugün elektronik geçti de bütün sanayi. Onun için biraz daha kolay oldu artık. Ustalık artık makinelerde. Gene de artık bu yaşta olduğum halde haftada 3 gün fabrikaya gidiyorum. Oğlum çalıştırıyor. Topkapı ve Gebze'de bir fabrikalarımız var. Çok şükür çalışıyoruz. Sanayiye yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Öğreniyoruz, öğretiyoruz. Başka aile olarak da 3 tane çocuğum var. İkisi kız, biri erkek. 3 tane de torunum var. İkisi erkek, biri kız. Gayet bir kardeşim var, beraber çalıştığımız kardeşim var. Kız kardeşim var. Burada Bulgar Vakfı'na 19 sene oldu. Şimdi 20. seneye giriyoruz. Başkanlık yapıyorum. Birçok muhitler tanıdım Bulgarların arasında. Ki ben pek Bulgarlarla pek hasır neşir değildim. Onun sayesinde birçok dostlarım oldu. Başbakan Boyko Borisov'la aramız çok iyi. Vay Reşitov, Vecdi Reşitov'la meclis başkanı şu anda. Onunla aramız iyi. Birçok kişiyle aynı zamanda da Sayın Reisi Cumhurumuzla da eskiden tanışıyoruz. Sağ olsun onun sayesinde Demir Kilise'yi kurtardık. Yoksa denize gidiyordu. Emine Hanım'a da her zaman teşekkür ediyorum. Yani çok yardımları oldu. Bir isteklerimizi hiçbir zaman ikiye çevirmediler. Rahmetli Kadir Topbaş'la da aramız çok iyiydi ve o da çok yardımcı oldu. Babası babamla da tanışıyorlardı manevici olarak. Son senelerde hem plastikçilik hem vakıf, tabii Gebze'yi bırakmış oldum organizeyi ama yerimiz var. Yani yönetimden vazgeçtik. Sanayi odasından da gelip arada sırada dostlarımız ziyaret ediyor. Onlarla oturup hasbihal ediyoruz. Eskileri katılıyoruz. Bu kadar yani aile olarak da iyi, düzenli bir ailemiz var. Hanım benim Bulgaristan'da Bulgar son hanım olarak. İyiyiz yani. Bir şeyimiz yok. Türkiye'de yaşadığımıza ben şükrediyorum. Çünkü etrafımız hepsi harp gördü. Yoksulluk çekti. Biz de çok şükür bugüne kadar 1945'teki harpte bile hatırlıyorum. Muhallebici dükkanımız vardı. Bizim karne ile ekmek falan saat. Biz de muhallebici olduğumuz için fazla geliyordu. Ben arkadaşlarıma dağıtıyordum. Yani Türkiye'de yaşamak aslında insana bir şanstır bana soracak olursanız. Zaten hayat da şanstır. Türkiye'de kimse şikayet etmesin kendiliğinden. Yani devir devirdir. Yani Türkiye'de her 10 senede yeni bir devir açılıyor. Belki Avrupa'da, Amerika'da bunlar yok. Stabil gidiyor ama bizde öyle değil. Her 10 senede bir değişiklik oluyor. Paralarda değişiklik oluyor, zenginlerde değişiklik oluyor. Bakıyorsunuz 10 sene evvelden hiçbir şey olmayan adam zengin oluyor. Zengin hiçbir şey oluyor. Yani bir değişiklik var. Bir de genç nüfus her şeyden arayış içinde. Yani bir Türk insanı her zaman arayış içinde. Avrupa'da da arayış içinde. Nereye giderse arayış içinde. Bugün nereye giderseniz, dünyanın neresine giderseniz muhakkak Türkçe bilen, Türkçe konuşan birisini bulursunuz. Yani. O kadar yayıldı artık Türkler. Ve bu istikbal içinde çok çok iyi bir şeydir. 85 milyon olduk. Herhalde bir 100 milyonu da çok rahat geçindirecek kadar toprağımız da var. Yeter ki onu çalıştırmasını bilelim. Ve bizim gençler işsiz kaldıkları müddetçe tarıma dönecekler. Ben büyük ihtimal veriyorum. Tarımda da zannedersem Avrupa'nın da bir numarası. Hollanda'yı bile geçeriz. Çocukluğum Balat'ta geçti. Şöyle size söyleyeyim.
Tabii bizim muhallebici dükkanımız olduğu için çok da gelenimiz oldu. Ufak çocukken beni etraftan çok böyle bakıyorlardı, çok seviyorlardı. O babam da 1,90 boyunda çok yakışıklı bir insandı yani öyle. Annem de 1,55'ti. Biz onun ortalamasını yaşadık. Çocukluğumuz okula gidiyorduk yani netice ve o mahallede bir arkadaş grubumuz vardı. Türkler vardı. Daha fazla Karadenizliydiler. Müseviler pek o kadar değildi ama Rumlarla çok ahbaplık yapıyorduk. Bizim mahallelerde orada Ermeni pek yoktu. Türkler daha fazlaydı. Türk, Rum. Biz de 5-6 aile böyle Bulgar olarak yedik. Çocukluğumuz orada top oynamakla, kilisenin bahçesi vardı çok büyük. Orada genelde orada toplanıyorduk. Bizde ayrım yoktu. Yani Türkmüş, Ermeniymiş, şuyumuz yoktu. Orada böyle büyüdük. Daha 14 yaşına kadar, 14 yaşından sonra da başladık çıraklığa. Oturduğumuz ev şöyle, aşağıda dükkandı. Üstünde biz oturuyorduk. Eskiden amcalarım falan vardı. Onlar gittikten sonra bir kat üstünde yatak odası babam vesaire. Bir kat üstüne de biz çocuklar oturuyorduk. Sobalarla o zaman şey yok, kalorifer malorifer yok tabii biliyorsunuz. İlk hatırlıyorum 1944'te 45'te mi ne babam bir Ducati marka büyük bir radyo getirdi. Bütün mahalle onu dinliyordu. Bir kasa harp. Ne oldu, nereye girdi, Almanlar girdi, şunlar girdi. Bir tek bizde vardı. O seneler çok iyiydi. Toplanıyordu herkes bizim bu dükkanda. Çocuklarla da sonra büyüdükten sonra daha fazla Florya tarafına gitmeye başladık. Trenler bazen bir de tramvaylar vardı. Edirne Kapı, Bahçe Kapı diye bir tramvaylar vardı. Biz onlarla gidiyorduk. Hayat satıyorduk. Bir tane 100 paraya diye hayatlar vardı. Takıla takıla bir vagondan öbür vagona hayat satıyorduk. Ben arkadaşlarıma yardımcı olayım diye. Çünkü bizim ekonomi durumumuz daha iyiydi. Ama bu sefer onlara yardımcı oluyorduk. Bir kasa Ömer vardı. Marlon Kemal dediğimiz sonra öldürüldü. O da Karadenizli çok arkadaşım. Biz aslında Karadeniz'de gelmeyiz. Yani Abbazya'dan gelmeyiz. Abbazya'dan Makedonya, Makedonya'dan da İstanbul'a gelmeyiz. Yani Ruslar kovalamıştı okuduklarımıza göre. Şimdi benim soyadım Abbazca'da Usta Liyaze. Ben de bilmiyordum. Bunu 1990'da öğrendim. Oradan gelmeyiz. Yani hepimiz, zaten benim bütün ailem mavi gözlü, burunları böyle kıvrık. Ben boks yaptığım için biraz estetik mi yaptırdım? No, 7 sefer ameliyat ettim burnumu. Çocukluğumuz hep çok çok güzel geçti. Florya'ya giderdik daha fazla. Şenlikköy'de orada çocuklarla beraber top oynardık. İşte parası olan olmayana veriyordu. Böyle geçiniyorduk daha 14 yaşına kadar. 14 yaşından sonra çalışmaya başladık. Şeyde çalışıyorduk daha fazla. Karaköy, Şişhane oralarda çalışıyorduk. Vapura biniyorduk Fener'den veya Balat'tan. Kasımpaşa'da iniyorduk. Kasımpaşa'dan sonra yukarıya Şişhane'ye kadar yürüyorduk. Şişhane'nin üstünde duruyorduk. Bir sigara molası veriyorlardı. Ben de 2-3 tane sigara içtikten sonra hiç bir daha hayatımda sigaraya bakmadım. Arkadaşlarım hepsi sigaracı oldu. Oradan çalışmaya başlıyorduk. Yani birisi işte tornacılığa gidiyordu, birisi perdeciliğe gidiyordu, birisi marangozluğa gidiyordu. Böyle daldık, çocukluğumuz böyle geçti. İşte 14 yaşından sonra da herkes
ayrı ayrı sanatlara gitti. Gene de toplanıyorduk. Cumartesileri, pazar günleri Ayvansaray'da toplanıyorduk. Aşağı yukarı 150 tane genç arkadaş toplanıyorduk. Futbol oynuyorduk. Basket değil ama daha fazla futbol oynuyorduk. Cumartesileri veyahut pazarları bir salon vardı. Salonda daha fazla müzik çalıyorduk. 20 yaşından sonra da devam etti o. 21-22 yaşına kadar. Sonradan millet dağıldı gitti yani. Oralardan taşınınca, başka yerlere gidince pek zaten 20-21 yaşında kimisi artık sevgililerle gezmeye başladı. Kimisi evlendi. Böylece dağıldı orası da. Oranın da ben gençken başkanlığını yapıyordum. Böyle devamlı hep birinci adam olmak istiyordum galiba. Yahut doğuştan mı öyle, şans mı öyle. İnsan zaten size böyle söyleyeyim, şansı olmazsa hiçbir yere gidemez. Yani evet ustalık bilmem ne ama bir de hayatta yaşadığınız müddetçe şansınız olması lazım. Olmazsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. İlkokul, ben yabancı uyruklu olduğum için Balat'ta Rum okuluna gittim. Orası 4. sınıfa kadardı. Sonra Fener'deki okula gittim kırmızı okula yani dediğimiz. Fener'deki gene Rum okulunda. 7. sınıfın sonunda okulu terk ettim. Hepsi o kadar. Sonradan birkaç tane İtalyan kursuna vesaire 4-5 tane lisan konuşabiliyorum yani. Evet. Türkçe, Bulgarca, Rumca, Fransızca ve İtalyanca. Şahaneydi diyebilirim. Balat'taki evler gerek Türkler gerek daha fazla Rum vardı orada. Rum vardı. Türkler biraz daha yukarıda Çarşamba'ydı. Evler, kapıları bile kilitlemiyordu insanlar. Kapılarında zaten basamaklar vardı. O basamakları görürdünüz pırıl pırıldı. Yani insanlar hırsızlık, biz hatırlamıyoruz öyle bir şey yani. Herkes kapılar açık, akşam açık, sabah açık. İnsanlar yani o kadar samimiydik ki varlık vergisi geldi. Varlık vergisinde bizim bütün eşyaları yanımızdaki Abdurrahman Bey aldı, sakladı kendi yeri. Yani bu kadar dostluğumuz ileriydi herkesle. Çok iyiydi ilişkiler. Dükkancılar da yani Balat'taki bütün çarşı hepsi bakkal dükkanları vardı çok güzel. Kasaplar vardı. Bunlar hepsi Rum'du. Türklerde çok nadiren vardı. Sonradan bunlar gidince Türkler yavaş şey yaptılar. Şu anda da değişik. Halen dükkanlar duruyor, sahipleri değişti. Bizim Bulgar aileleri Balat'ta 6 tane aile vardı. Ayvansaray'da 2 tane vardı. Eyüp'te 2 tane vardı. Ama genelde eski senelerde çok vardı. Ondan sonra Şişli'ye taşındılar. Şişli'de aşağı yukarı 1000 küsür kişiydiler. Daha fazla bahçıvanlık yapıyorlar. Kasımpaşa'daki mesela bütün o bahçeleri olduğu gibi bizim Bulgar'da Vatan Caddesi'nde sonradan cadde oldu orası bütün Bulgarların bahçeleriydi. Sütçü, Malevici 67 tane vardı. Şu anda hiçbir şey kalmadı, sıfır şu anda. Kunduracılık yaparlardı, terzilik yaparlardı. Kadıköy tarafında da bir 20 tane aile kadar vardı. Adalarda vardı. Şu anda kalmadı yani onlar. Şu anda 500 kişi kadar bir Bulgar vakfı, yani Bulgar topluluğu, hepsi 500 kişi. Bizim oraya kimse gelmedi yani. Ya bizden şimdi normalde Türkiye'de 1000-1500 tane Bulgar var. Yani Bulgar dediğimiz zaman Türkler de var bunun içinde ama
Hristiyan Bulgar olarak 1500 kişi kadar var. Fakat bunlar bize gelip yazılmıyorlar. Çünkü neden? Bunların ya işi var, ya bir yerde çalışıyorlar. Ayrı ayrı ancak bayramdan bayrama geliyorlar. Ya onun için onları bizden saymıyoruz. Bizden sayılı olanlar 500 kişi kadar. Eskiden düğünler gayet karışık olarak, yani davetiye yollayacaksa adam Ruma'da yollar, Türkiye'de yolluyor. Hepsi kilisenin içinde toplanırlardı. Sonra da salon vardı. Kiliselerin dışında muhakkak bir salonları var. Ya orada toplanıyorlardı yani veyahut da başka bir yere gidiyorlardı. Pek düğünlerde daha fazla vaftizler oluyordu. Yani çocukları vaftiz yapıyorlar. O zaman gene şeyde oluyordu, kilisenin salonlarında. Dışarıya gitmezlerdi yani. Genelde her kilisenin bir salonu vardı. Orada yapılıyordu. Paskalya, Noel kimisi evinde yapar. Kimisi de kilisenin etrafındaki o salonlarda yapar. Son senelerde biz bayağı yaptık yani Şişli'de salonlar, ama bu pandemik hastalığından sonra kestik. Bundan sonra gene herhalde başlayacağız. Fakat bu salonlarda yaptığımız zaman yalnız Bulgarlar gelmiyor. Rumlar da geliyor, Türkler de geliyor. Davet ediyoruz, onlar da geliyorlar. Beraber kutluyoruz. Gayet memnun olarak. Gençliğimizde daha fazla sporla ilgileniyorduk ama Beyoğlu'nda Atlas Sineması, El Hamra Sineması vesaire oralara giderdik. Bir de Çayhane vardı diye bir lokal. Oraya gidiyorduk. Fener'de bir okul var. Rum okulun salonu var. Orada toplanıyorduk. Veyahut Ayvansaray'daki salonda toplanıyorduk gençliğimizde. Ondan sonra artık yavaş yavaş Bulgarların salonunda toplanmaya başladık yani. Bu Şişli'deki, evet. Onu bilhassa ben 2003 senesinden sonra tamir ettirdik. Her tarafı. Şu anda 250-300 kişi arasında iyi bir salonumuz var, mutfağımız var. Yeni bir mutfağımız var. O zaman da vardı ve orada toplanıyorduk. Yani 200, 250, 300 kişi. Paskalya'da o kadar değil ama yılbaşında muhakkak toplanıyordu. Mesleğe çırakla, tornacılıkla başladım. Sonra tornacılığı bıraktım. Bir dekoratörün yanında perde, kanape kılıfları falan. Onları bile dikmeyi öğrendim, yapıyordum. Ta ki birisi gaz ocakçılığı 20 liradan 80 lira haftalık gelir misin? Dedim gelirim. Muhasebe yapar mısın? Yaparım dedim ya. Ne yaparsınız? Para değil mi? Oraya geçtik. Gaz ocak ve akşamları çalışıyordum. Bir müsevvilerin yanında. Orada devam ettim. Ta ki 1960 başına kadar babamdan bir 10 bin lira, amcamdan bir 4 bin lira buldum. Ve bu patronlarıma karşı rakip oldum 20 yaşında. Ben caddede, onlar Cedid bir hanın içindeydiler. Öyle başladım yani. Çok zorlanmadık. Araba da aldım. Bütün arkadaşlarımda hiçbir şey yokken ben de dükkanlar 3 tane olduğundan sonra atölye Kumkapı'da bir atölye açtık. Nevzat diye bir arkadaşımla orada ortaklık. Burada başka bir. Gayet rahat geçti yani. Öyle kimseye ne borcum ne harcım oldu. Tahtakale gene aynı yani. Bilhassa çok müsevi toptancılar vardı. Şu anda arasan da bir tane zor bulursun orada. Şimdi tabii zenginleşti Tahtakale. Yani sermaye çok, oyuncakçılara bakıyorum. Yurt dışından öyle oyuncaklar getiriyorlar ki
cebinizdeki para yetmez yani. O kadar çok değişti. Tahtakale olduğu gibi yenilendi. Binalar yenilenmedi ama esnaflar yenilendi. Tabii o zaman nüfus az, alışveriş de azdı. Yani şimdiki gibi değil. Biz bir gaz ocak satardık. Ben hatırlıyorum 2 çanta sırtımda Kadıköy'den Beykoz'a kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Hem satıyorum hem de verdiğim malın parasını topluyordum yavaş yavaş. Böyleydi. Sonradan araba alınca arabayla gidip geldim. İş büyüdü. Ama şimdi çok büyüdü. Yani şimdi artık internetle her şeyi hallediyorlar. Kimsenin ayağına gitmeye ihtiyaç kalmadı. Ustalık da kalmadı. Yani çok şey oldu. Değişti, dünya değişti yani. Dünya değişti. Daha da değişecek. Ustalığı ilk Andon Usta diye bir Rum'un yanındaydım. Orada çalıştım. Ondan sonra bir müsevilerde gene dekoratörlüğü öğrendim. Sonra da gene müsevi vatandaşlara yanında gaz ocakçılığı öğrendim. Ondan sonra da 1960'tan sonra ben öğretmeye başladım artık. Evet, öğreneceğimi. Gezmek bayağı gezdim tabii yani. Ben bütün dünyayı değilse Avrupa'nın tamamını gezdim. İstanbul'da ise devamlı adalara gidiyorduk. Yazın ev kiralıyorduk adada. 3 aylık. Ondan sonra teknem vardı. Bir tane tekne yaptırmıştım. 11 metre boyunda. Onunla geziyordum. İzmir'e giderdim çok. İzmir'de de iş yeri açtım. Orada da şişe üretiyordum. Henkel firmasına. 15 sene kadar orada da işim vardı. Hem İstanbul'da hem orada. İzmir'e çok gidip geliyordum. İzmir güzel bir yer. İnternatı da çok, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bodrum'a gidebilirsiniz, her yere gidebilirsiniz. Bir tane işkembeci var. Meşhur Balat'ta. Fetih diye. En meşhur işkembeci galiba İstanbul'un. Oraya gidiyorum. Hüseyin var şeyde gene Vodina Caddesi'nde. O beyefendi birkaç senedir gitmiyorum ama o tam istediğiniz yemekler var. Orada gayet çok iyi bir lokanta. Hüseyin Bey. Bu işkembeci de çok meşhurlardan bir tanesi. Köprü başında bir tane ufak köfteci dükkanı vardı ki şimdi tamirat yapıyorlar. O da çok meşhurdu. Oraya da gidiyordum. Bu kadar. Agora meyhanesi kapandı zaten. Tamir oldu. Şimdi lüks oldu. O hiç gitmedim ama. Eskiden çok giderdim. Hristo ile Asteri 2 tane kardeş çalıştırıyorlardı. Dini ibadet için çocukken yani 14 yaşına kadar bizim Balat'ta gene Bulgar Kilisesi vardı. Bir de Patrikhane'ye giderdim. Sonra 13-14 yaşından sonra artık değiştim. Çalışmaya vakit kalmadı. Bayramdan bayrama gidiyordum. Daha fazla Bulgar Kilisesi'ne gidiyordum. Şimdi de yani sonra 1960'tan sonra genelde Bulgar Kilisesi'nde Fener'deki demir kilise o zaman tamir edilmemişti ama çalışıyordu. Oraya gidiyordum. O da yani bayramdan bayrama gidiyordum. Pek öyle şeyim yoktu. Eskiden kiliselerin yan tarafında depo vardı. Yani daha fazla kereste deposu vardı. Daha fazla biraz sonra giderseydiniz balık şeyi vardı. Yani balık alırlardı. Orada buzhaneleri vardı. Böyle baktığımız zaman sol tarafında ise daha orada da depolar vardı. Daha fazla kağıt üzerine vesaire. Bir de vardı. Ayçiçek yağı yapan bir firma vardı orada. Önü de tamamen denize kadardı İtalya'dan geliyorlardı. Balık alıyorlardı, takalar ve gidiyordu. Biz hatta orada
top oynuyorduk. Büyük bir saha vardı orada. Köprü başında dediğim yerde. Biraz daha ilerisinde de şey vardı, Balat vapur iskelesi vardı ama perişandı. Yani yağmurda, çamur içindeydi. Fakat orada her zaman bir İtalyan teknesi gelirdi. Balık alacaktı. Biz de gidiyorduk. Makarna yapıyorlardı. Makarna veriyorlardı bize top oynarken. Biz tabii 16-17 yaşlarındayken. Orada daha fazla, daha ileri gittiğiniz zaman da şey vardı, battaniye fabrikası vardı Balat'ın. Daha sonra da Müsevvik Hastanesi halen duruyor biliyorsunuz. Onlar hepsi yıkıldı. Açıldı. Hakikaten iyi oldu. Perişandı yani anlatamam size yani yağmurda. Sandallar vardı. Hasköy'e karşıya geçerlerdi. Dolmuş yapıyorlardı. Oradan Hasköy'e ufak kürekli sandallar vardı. Onlar tabii yıkılınca, her taraf yıkılınca iyi de oldu yani netice olarak temizlendi. Ta Hayvansaray'a kadar temizlendi gitti. Vardı bilhassa bizlerde var, isim günleri. Yani Vasil'in yılbaşı günü. İşte Koç Mayıs'ta o zaman toplantılar yapılırdı. Evinde veyahut dışarıda yani adama bir hediye alıyorduk, gidiyoruz. Halen devam ediyor bu tabii. Hristiyanlarda bu var. İsim günü olarak geçiyor. Ve mutlu olurdu insanlar yani birbirlerini görüyorlardı. Halen bu usul devam ediyor. Yaş günü ayrı zaten yaş günü artık herkes yapıyor. Müslüman da yapıyor. Yahudisi de yapıyor ama isim gününü kutlamıyorlar bildiğim kadarıyla. Yok. Hristiyanlarda bu var. Ve bu çok önem veriyorlar bu isim gününe. Mesela şimdi benim isim günüm ayın birinde muhakkak ben bütün aileyi toplarım. Bütün hepsi bana gelir. 25'inde benim kardeşim Hristo Noel'de. Şimdi biz ona gideceğiz. Böyle kutluyoruz. Gayet neşeli oluyor yani. Müzik de koyuyoruz. Evlerde olur veyahut istiyorsa başka yerde de yapabilir yani. Tabii. Eski mahalleden kimse kalmadı ki. Evler aynı kaldı. Girenler boya badana bile yapmadı. Böyle oturmaya başladılar. Şimdi yavaş yavaş sağ olsun belediye yani. Belediye başkanımız galiba çok önem veriyor bu işe. Çünkü Rumların evine girenler bir boya badana bile yapmak istemiyorlardı. Bedavaya mı oturuyorsun kardeşim hiç olmazsa bunu düzelt. Çünkü nereden biliyorum? Yunanistan'dan adam geliyor evini görmeye bir de bakıyor gel ya Vasil diyor ya baksana. Ne bakayım kardeşim ya. Ama şimdi değişti yani. Son bir sene evvel böyle bir tur yapayım dedim. Sağ olsun belediye başkanı diye duydum. Bayağı ilgileniyor. Evler düzeliyor. Kıymet de alıyor. Kıymet aldığı müddetçe. Bizim Bulgarların da bir tane evi var. Fener Okulu'nun yani Rum Okulu'nun yanında bir binamız vardı. O bina 15 gün evvel bizim bir bekçimiz oturuyordu. Yani bize çalışan 15 gün evvel onu çıkardık. 15 gün sonra bina olduğu gibi çöktü. Şimdi onu yapıyoruz. Herhalde Mayıs veyahut Haziran'da bitmiş olacak. Eski aynı stilini devam eder. Normal. Herkes işine gidiyor, evine geliyor. Bayramdan bayrama, sokaklara kadar eğlenmeye bile çıkıyorlar. Bilhassa Rumlar. Çok eğlenmesini biliyorlar. Onlar eğleniyorlardı. Ve daha modern insanlar vardı o zamanlar yani Fener Balat'ta. Şimdi görüyorum yani oturanlar bambaşka insanlar geldi. Yani böyle değişik bir ırk sanki. Oradan başkası gitti. Bunlar bu adam. Ama şimdi bunların da bu insanların da çocukları artık onlar da görüyorum giyimleri düzeldi yani. Değişik Balat'ta. Balat'ta da kıymet veriyorlar. Cumartesi, pazar dolu.
Bütün millet gidiyor Balat'ta, merak ediyorlar nedir, neyin nesidir. Bütün gençler orada. Seviniyorum yani böyle ne kadar insan oraya giderse o kadar da ekonomisi yükselecek. Yükseldiği zaman da evini, yolunu, bilmem nesini, her şeyini yapacak. Benim gibiler işte. Benim gibiler. Yok. İnsanlar değişmedi yani şöyle. Orada oturanlar genelde Batı görüşlü insanlardı. Şimdi oradan, Anadolu'dan geldi daha fazla. Sivas'tan, Elazığ'dan, Erzurum'dan, oradan karışık insanlar geldi. Tabii onlar da barınmak için ne yapacaklar? Bir iş tutmak mecburiyetinde. Ama hangi işi tutacak, ne yapacak görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş onlar da temizlenmeye başladı. Yani yeni jenerasyon gelmeye başladı. Ve gitgide de modernleşiyor. Yani böyle Fener, Balat dediğiniz zaman herkes tanıyor artık. Balat'ı kimse tanımıyordu. Şimdi herkes tanımaya başladı. Balat'ta evi mi sattığını, ne bileyim ben, annem gitti sattı diyorum. Balat değil ama Fatih'te biliyorsunuz bütün tarih Fatih'in elinde, hatta caminin altında bile kilise var. Birçok camiler hepsi kiliseden dönme yani buralarda. Yani çok büyük bir tarih var yani Fatih'in elinde. Fatih İstanbul'un bence Fatih ta Eminönü'ne kadar gidiyor. Ya, onun için İstanbul'un bir numarası Fatih. Yani başka şeyler söylemesinler hiç. Bu bütün tarih uzun seneler yani 1400'den evvelde bilmem ne de hep İstanbul, Fatih. Burası. Balat onun bir yavrusu. Şimdi Balat gençlerin sosyetesi. Sosyeteler oraya gidiyor.